Dostlar merhabalar, ben Age of Tactics. Bir önceki serinin 7. videosunda bahsettiğim gibi şimdi Azap hesabındayız ve de bu hesabın incelemesini, parantez içinde hesabın toparlanmasını, düzenlenmesini sağlayacağız. Yeni başlayan bir balina hesabının ne gibi hatalar yaptığını ve bu hataları nasıl düzeltebileceğimizi, ilerleyen süreçte neler yapabileceğimize dair her şeyi konuşacağız dostlar. Konuk balina hesabın incelemesini yapacağımız bu videoda hesabın hem ilerleyişini inceleyeceğiz hem de tüm hatalarını düzelterek birkaç saat sonra gerçekleşecek KVK savaşına hazırlayacağız. Sizlere de bir yandan ne gibi durumları düzeltmeniz gerektiği ile ilgili güzel bir rehber videosu olacağını düşünüyorum dostlarım. Bugün bu videoda Empire 328'de balina olan Azap hesabı ile beraberiz. Hesabın şu anki halini önce bir inceleyeceğiz. Daha sonra bu hesapla ilerleyen süreçte neler yapabileceğimizi planlayacağız. Ve de tüm düzenlemeleri sağlayıp Sinan abimizin hesabındaki misafirlik sürecimize son vereceğiz dostlarım. Genel manada biraz daha detayları özetleyecek olursam önce elimizde neler olduğunu şöyle bir inceleyeceğiz. Envanterimize bakacağız, mücevherlerimize bakacağız, kahramanlarımıza, birliklerimize bakacağız. Daha sonra bazı birlikler için mücevher seçimlerinin nasıl olması gerektiğine, yine bazı birlikler için uygun bineği oluşturmaya, yetenek ağaçlarında nasıl ilerlememiz gerektiğine, süslemelere ufaktan dokunmaya ve bahsetmeye ve de tüm hesap ilerleyişini aktarmayı düşünüyorum dostlarım. Gücümüze bakıyoruz. 26 milyon, yaklaşık 27 milyon civarında gücümüz mevcut. Şimdi beraber envanteri inceleyelim. Şöyle envantere girdiğimde önce isterseniz hızlandırıcılarımıza bakalım. Ortak hızlandırıcımız var. 22 gün, inşaat 5, araştırma 9, eğitim 27 gün, iyileştirme geç. Demircilikte 9 günlük bir hızlandırıcımız mevcut. Okey. Şurada bir sandık görüyorum. Satın alma sandığı. Dostlar bu gibi bir sandıkta mesela teknik puanı direkt yapıştırın. Hiç düşünmeden teknik puanı alın buradan. Çünkü alacak farklı bir şey göremiyorum yani ben. Direkt olarak buradan 90 teknik puanı alalım. Devamında tamam, kalkanlarımız, bufflarımız mevcut burada. Güzel. Şöyle aşağıya doğru bakıyorum. Hızlandırıcıları geçtim. Yüzükleri görüyorum. Bu yüzüklerin detaylarına ineriz beraberinde. Elimizde parıltılı güneş var. 8 seviye şu an. Sakin su var. 5 seviye. Sümbül yüzüğü var. Bu önemli değil. Bunu yanlışlıkla almış sanırım. Lale yüzüğü var. Zaten oyun verdi bunu. Ve de menekşe yüzüğümüz. Yine oyunun verdiği bir diğer yüzük. Kuyumcu nişanlarımıza göre yüzüklerle ilgili neler yapabileceğimizi ve eksiklikleri gidereceğiz zaten birazdan. Sarı kafamız çok az varmış. 23 tane var elimizde şu an. Ve efsanevi beceri parşömenimizde 193 tane var. Bu da biraz azmış. Fakat şimdi kullanılanlara göre bakın burada zaten unutuluş parşömenimiz var. Sıfırlayıp temizleyebiliriz. Bu kısmı da geçiyorum. Aşağıya indiğimde ise 45 tane kalsedon görüyorum. Güzel. Meteoroid çeliğimiz biraz azmış. Sadece 3 tane açabileceğiz. Birkaç tane de kırsak 4-5 tane açarız. Binek düdüğümüz güzel. 206 tane. Teknik puanları zaten birazdan tüketiriz. Efsanevi şimşek kristali ve de magma kristali sayımız da güzelmiş. Teçhizatlarla ilgileniriz. Aşağıda indiğimde ham demir görüyorum. 1700 adet idare eder diyeyim. İçgörü puanı 4400 adet. Bunları da kullanacağız dostlarım. Süslemelere girdiğimde bakın. Burada çünkü şimdi neler yapabileceğimize dair uğraşmayalım. Sadece şöyle göz gezdirebiliriz ama isterseniz. Dalga kıran var. Hızlı kılıç güzel. 21 seviye yapmış. Mor yapmış beceriyi. Harika. Bulut delici 16 seviye görüyorum. Umarım level basmamıştır. Basmamış. Güzel. Zafer görüyorum 11 seviye. Bunları sıfırlayacağız. Bunu da sıfırlarız büyük ihtimalle. Bunu da Süleyman oynar mı bilemiyorum. Bakarız. Gök gürültüsü bu kalabilir. Yani bunları da birazdan hep beraber gözden geçireceğiz zaten. İsterseniz şimdi elimizde hangi birlikler var, hangi kahramanlar var onlara bakalım. Önce şöyle birlik düzenlerine giriyorum. Lubu kompu görüyoruz. 4 yıldız yapmış Lubu'yu. 3 yıldız Atilla'mız var. Ve 3 yıldıza yakın bir Guan Yu'muz var. Yalnız şunu şöyle bir düzeltelim. Şöyle düzelterek başlayalım. İkinci birlik olarak baktığımda Miyamoto'yu görüyorum. Tribuana var ve Hammurabi var. Tamam. Miyamoto ile de ilgilenilebilir tabii ki. 3'e baktığımda ise mızrak kompu görüyorum. Leonidas alınmış. Boudica var. Boudica sadece temin edilmiş. Güzel. Mantıklı bir hareket olmuş. Şimdilik mızrak biraz beklesin. Çünkü gördüğünüz gibi süvari ve
kılıç kompumuz zaten var. Mızrağa da bakalım, elimizdekiler yeterse buraya da bir şekil çekebiliriz. Dördüncüde de büyük ihtimalle okçu var diyecektim. Evet, okçu Mulan, Josephine ve Rani Durgavati'den oluşuyor. 5'te ise toplama birliğimiz var. Şöyle güçlere baktığımda 2,5 milyon süvari gücünü görüyorum. 3,2 milyon kadar da kılıççı birliğinin gücünü görüyorum. Biz o zaman en yüksek birlik gücünden başlayalım. Yani Miyamoto kompundan başlıyoruz. Öncelikle dostlarım şu an bir şey fark ediyorum. Bakın, farkındaysanız şimdi bu gibi hatalarla karşılaşabiliriz. Çünkü oyuna ilk defa başlamış biri bu seviyeye kadar herhangi bir rehbere dayanmadan gelmiş. Az önce de mesela 2 tane kahramanın yeri farklıydı. Şimdi de gördüğünüz gibi bakın, burada paralı asker seçilmemiş. Paralı askere dayalı tüm geliştirmeyi kullanmadan bu zamana kadar vakit geçirilmiş büyük ihtimalle. Biz buraya paralı askerimizi koyuyoruz. Zaten paralı askerimizi koymamızla ve de paralı asker etkilerinin gelmesiyle de birlik gücümüz yine artacaktır. Aynı şekilde aynen burada da kullanılmamış. Alınmış ama kullanılmamış. Hint Muharebe filmini de buraya yerleştiriyorum. Buralarda yok gibi duruyor. Aynen, bunlara daha açılmamış zaten. Birliklerimize baktığımıza göre şuradan bir de elimizde neler var şöyle bir inceleyelim derim ben. Burada ilk ekranları zaten az önce beraber inceledik. Barbarossa görüyorum. Aslında mızrağa da hazır gibiyiz. Barbarossa'mız da var yani burada. Yodit var. Yodit alınmış sanırım. Keşke Yodit yerine Lubu'yu çevirseymiş. Neyse, Yodit'i de kullanırız. Şu an Hammurabi yerine direkt Yodit'i koyabiliriz aslında. Hiç gerek yok Hammurabi'yi. Herald geçiyorum onları. Aşağıya indiğimde ise farklı bir şey yok zaten. Birliklerimizde de bizim burada yine kullanılmayanlar arasında Barbarossa ve de Yodit işimize yarayabilir. Hatta onları şöyle bir yerleştirelim direkt. Şöyle birliklere geliyorum. Burada direkt Baduka'yı şöyle çekelim. Buradan Jeanne d'Arc'ı kaldırıp Barbarossa'yı koyalım. Birlik bu şekilde daha iyi olacaktır. Böyle kalsın burası. Kılıç birliğinde ise Hammurabi'yi kaldırıp Yodit'i koymakta fayda var dostlarım. Yani Hammurabi'nin etkisindense Yodit'in etkileri daha iyi olacaktır. Peki burada Yodit mi kalmalı? Hayır, Yodit kalmayacak tabii ki de burada. VIP 12 olduğunda, bakın bu arada VIP'si 11 seviye olan bir hesaptayız. VIP 12 olduğunda buradan Büyük Konstantin'i alabilir oluyoruz dostlarım. Direkt olarak burada Büyük Konstantin'i alıp birliğe eklememiz lazım. Çünkü Büyük Konstantin'in Mia Trip yanında güzel bir etkisi var. Yodit bildiğiniz üzere zaten kumandan olarak kullanılan bir kahraman. Fakat Miyamoto varken Yodit'e hiç gerek yok. Bu 4. sezonda da böyle olacak. 6. sezonda da böyle olacak. 7. sezonda da. Fakat Yodit'i şu an sadece Hammurabi'yi kullanmamak adına kullanabiliriz dostlarım. Şu an dediğim gibi Mia, Trip ve Yodit kompu için neler yapılabilir bakacağız. Tabii ki de bir yandan da Miyamoto, Tribhuvan ve Büyük Konstantin birliğine de hazırlık yapacağız. Şuradan bir bakmak istiyorum. Acaba oyun ne sunmuş bu Miyamoto birliği ile ilgili diye. Bakıyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi Miyamoto, Tribhuvan ve Konstantin'in üçlüsünü koymuş zaten. Yani Hammurabi yerine Konstantin'i koymuş. Biz de öyle yapacağız. Fakat elimizde şu an olmadığı için biz Yodit'i kullanıyoruz. Aynı birliği Yodit'le de yapmış. Miyamoto ile daha iyi bir sonuç verecektir dostlarım. İsterseniz şimdi yüzüklerimizi yerleştirerek ve de temin ederek başlayabiliriz dostlar. Miyamoto'ya tabii ki de parıltılı güneşi zaten yerleştireceğiz. Elimizde var olduğu için bundan bahsediyorum. Fakat dostlarım şunu söylemem gerekiyor. Parıltılı güneşiniz varsa 30 seviyeyi geçmeli bu yüzük. Yani eğer aldıysanız 30'a kadar getirmekte büyük fayda var dostlarım. Neden böyle söylüyorum? Yüzük kendini 30 seviyeden sonra açıyor. Fark büyük bir fark oluyor. Eğer bu yoksa, yani parıltılı güneşe bir yatırım yapmıyorsak da ya da bunu 30 seviyeye kadar çıkaramayacağımızı düşünüyorsak da şurada aslan yüzüğü olması gerekiyor. Aynen. Aslan yüzüğünü alabiliriz dostlar. Miyamoto için söylüyorum bunu direkt olarak. Aslan yüzüğünü de yedek bir yüzük olarak koyabiliriz. Fakat şimdi burada almışız zaten parıltılı güneş yüzüğümüzü ve 30 seviyede yapabileceğimizi düşündüğüm için bence bir problem yok. Tribhuvan'a göre tam doğru yüzük alınmış. Sakin suyu direkt Tribhuvan'a kullanabiliriz. Hatta şöyle gelelim. Sakin suyu da buraya kuşanalım. Şimdi seviyelerimiz yanlış düzeylerde. Bunlar böyle 8-9 seviyede, 5-6 seviyede bırakalım. Ya 10 ya 20 ya 30. Yani ara seviyelerde tabii ki nitelik yüzdelerimizi arttırıyor ama
10, 20, 30. seviyeler. Şurada göreceğiniz gibi yüzüğün asıl yüzdelerini arttıran şey seviyeleri dostlarım. Bakın 10 seviyede %76 olan değer %108'e, 20'de %150'ye, 30'da ise %221'e kadar çıkıyor. Yani şu anki halinin 3 katına kadar geliyor dostlarım. Konstantin için ihtiyacımız olan yüzük ise tam olarak karşımızda duruyor zaten. Göğe giden şövalyeyi kesinlikle Konstantin'e takmalıyız dostlar. Şimdi farkındaysanız 3 sarı yüzük oldu. 3 sarı yüzüğü birlikte geliştirmek tabii ki zorlayacak. Yani ya parıltılı güneş yokken gidip aslan yüzüğünü satın almamız gerekiyordu. Ama artık parıltılı güneş yüzüğümüz var. O yüzden bu ikisi yerine konulabilir olan yüzüklere bakmamız gerekiyor dostlarım. Şimdi sakin su böyle bir anda bırakılabilecek bir yüzük değil ve zaten satın da alınmış. Göğe giden şövalye de aynı şekilde aslında böyle kenara atılabilecek bir yüzük değil. Ama satın alınan 2 tane yüzüğüm olduğu için ben kullanılabilir diğer yüzüklere şöyle bir göz atayım. Aşağı indiğimizde mor yüzükler arasında geyik yüzüğü bizim işimizi görebilir dostlarım. Geyik yüzüğü de zaten baktığınızda düşman kahramanların hasarını azaltıyor ve sana ait kahramanlardan birinin hasarını arttırıyor. Yani geyiği de yedek olarak kullanabiliriz dostlarım. Zaten aslan yüzüğünü yedek olarak bırakmıştık. 4. sezonda gelecek Lagerta'ya da yine aslan yüzüğü konulabilir. Yani şimdiden alınıp geliştirilebilir aslında. Mavi yüzüklerden ise yonca yüzüğü yani gayet ideal. Dostlar şimdi neden böyle yüzükleri biraz daha mor ve mavi yüzük seviyelerine çekmeye çalışıyorum? Çünkü bu balina bir hesap. Yani bunda 1 tane 2 tane komp olmayacak. Bunda belki 3 belki de 4 tane komp yapacak bu adam. Şimdi hepsine sarı yüzükleri dayarsak bittik demektir. Şansımız şu ki Lubu mavi yüzük takıyor ve Atilla'ya da mor olan gece kurdunun yüzüğünü takabiliyoruz. En azından ikinci birliğinde mavi ve mor yüzük olduğunu biliyoruz. Fakat bu bilgi bize burada geniş davranabileceğimizi vermiyor. Çünkü parıltılı güneşte 30 seviye yapmak bir hayli zor. Dostlar Yodite ise burada elimizde bulunan lale yüzüğünü şimdilik kullanalım şöyle. Hatta bunu buradan 10 seviye yapalım. Bari becerisi açılsın. Yodit'te hasar çıkardığı için lale yüzüğü de kullanılabilir. Becerilerimizi gözden geçirelim hemen. Becerilere baktığımda ise yıkılan topraklar ve de hiddetli hücum. Hiddetli hücum yerinde olmuş ama yıkılan topraklar yerine yüksek moral koymamızda fayda var. Bu beceriyi şöyle sıfırlayalım hemen. Şuradan da yüksek morali kendine getirelim. Evet, bu daha iyi olacaktır. Şöyle yerleştiriyorum. Buna kaldı mı yükseltmemiz? Şöyle inceliyorum. İlerleme desem 7 tane eksik. Tamam, bunu da sağlar ve son seviyeye getiririz dostlarım. Becerilerde Miyamoto'da yüksek moral ve hiddetli hücum olması lazım. Tribuna'ya baktığımızda ise zaten şöyle bakıyorum. Adil yargı ve de kralın kılıcı kullanılmış. Burada adil yargı yerinde olmuş belki ama bence kralın kılıcı yerine kan ustamışlık almakta fayda var diyorum ve şu şekilde alıp buraya yerleştiriyorum dostlarım. Bir diğer kahramanımız Yodit'ti. Yodit'te de infazcı görüyorum. Bu doğru. Şunu şöyle fullleyelim hemen. Çünkü kullanacağız. Yani birazdan savaşta kullanılacak. Bunu da umarım 40 seviyeye kadar getirecek şeyimiz vardır. Evet, 40'a kadar getirebildik. Güzel. Becerileri doğru. İnfazcı ve hiddetli hücum Yodit için doğru beceriler. Şimdi isterseniz direkt teçhizatlara girelim dostlar. Teçhizatlarda şöyle 60 seviye kask görüyorum. Hemen onu Yodit'e kullandım. Ardından şöyle 80 seviye bir bileklik. Tamam. Zırhını da yerleştirdim. Ayakkabıyı da şöyle kullanalım. Şöyle direkt tüm kahramanlara yerleştireyim. Daha sonra kalanlarla ilgilenelim. Bu 80 seviye sanırım Miyamoto'ya kullanılacak olanmış. Şöyle düzeltiyorum hemen. Şurada 60 seviye vardı. Şunu kaldırdım. Buraya tekrar tıkladığımda 80 seviye olanı koyuyorum şöyle. Tamam. Tribhuvana'ya da şu 60 seviyeleri kuşanacağım. Güzel. En azından seviyeleri kasılmış bir şekilde bekliyor yani. Yapabileceğimiz bir şey varsa yine bunları da sağlamaya çalışacağım. Tamam, bunları da kullandık. Yodit'e de diğer kalanları kullanalım. 30 seviye bir tane de fazladan mı var? Evet sanırım. Onu sıfırlayabiliriz. Yani bunların levelini biraz daha arttırmak için o fazladan olanı sıfırlanabilir. Şunu da kullandım. Tamam.
Güzel. Şimdi 3 kahramanımı da giydirdiğime göre elimde kalan teçhizatlara şöyle bir göz atmak istiyorum dostlarım. Şurada envantere girdiğimde hazine kısmından teçhizatlara bakabiliyoruz. Evet, bunlar süvari, okçu. Şurada kılıçları parçalamak değil de sıfırlayabiliriz. Şöyle şu şekilde bir seviyeye çekebiliriz. Yani buradan parçalamama gerek yok ama sıfırlayıp üzerindeki dövme kitlerini almam gerekiyor. Şöyle sıfırlıyorum. Hatta şuradan direkt filtre yapayım, şöyle kılıç diyelim. Tamam. Şöyle 10 seviyeleri de sıfırlıyorum. Bunlara şu an ihtiyacımız yok. Zaten yedek bir kılıç birliğimiz de elimizde bulunmuyor. Tamam, bakıyorum ekstra bir şey var mı? Yok gibi görünüyor. Şöyle birliğime geliyorum. Seviyelere tekrar bakıyorum. Burası zaten 80'lenmiş. Burada bir tane 33 seviye görüyorum. Buralarda 30 seviye olarak bırakılmış. Önce mücevherleri de atalım. Sonra gerekli seviyelere eğer gerekiyorsa getiririz. Dostlar, Miyamoto'da buraya can gemlerini şöyle direkt koyuyorum. Can gemlerini. Elimizde can gemi yoksa da şu birim savunma gemlerini kullanabiliriz dostlarım. Var mı daha birim savunma? Can gemimiz var yedek olarak. Tamam. Bu şekilde yerleştirdim. Can ve birim savunmaları Miyamoto'nun kaskına ve ayakkabının birinci parçacığına yerleştiriyoruz. İkinci parçacıkta ise şunu şuradan kaldıralım. İkinci parçacıkta ise kudret gemlerim olmalı. Şöyle aşağı bakıyorum, fark yok mu? Kudret gemlerini şöyle yerleştireyim. Burada biraz geme ihtiyacımız oldu aşikar. Yani şu an çünkü mor gem kullanıyoruz. Olmaz. Yani balinaysan eğer mor gem kullanmamalısın. Buraya da ikinci bir seçenek olarak tüm kahramanların niteliklerini kullanabiliriz dostlarım. Bunları şu an tabii ki buraya tüm kahramanların niteliklerini de koyabilirim. Bunları da koyabilirim. Fakat kudretleri düzelteceğim için buraya şu an onları koymak istedim. Üçüncüde ise aktif beceri hasarı gemlerimi buraya yerleştirmem gerekiyor dostlarım. Şurada nereye gitti? Şöyle yerleştiriyorum birliğime. Ayakkabının da 3. boşluğuna aktif gemim var mı? Mor var. Tamam, bunu yerleştirelim şöyle. Bu şekilde gemlerimizi zaten birazdan toparlarız dostlarım. Tribuvana'ya girdiğimde ise şunları hemen gönderiyorum. Ve elimdeki kalan can gemlerini de burada kullanmak istiyorum. Bunları da koydum. Savunma gemim var mı? Bakıyorum yok. Tamam, o zaman birim saldırısı gemini kullanabiliriz dostlarım. Birim saldırısı da yani 3. olarak birim saldırısını seçmemizde fayda var. Yine buraya da birim saldırısını yerleştiriyorum. Bileğe geldiğimizde 2 tane boşluk görüyorum. Tabii ki de buraya da kudreti kullanmamız gerekiyor. Fakat elimizde şu an kudret olmadığı için buraya da tüm niteliklerin artışını kullanıyorum şu şekilde. Zaten 2 tane boşluğum vardı seviyesinden ötürü. Bunu da böyle koydum. Geldim ayakkabıya. Şimdi ayakkabıda Tribuana yenileme yaptığı için yenileme etkisi yüzüğünü buraya yerleştiriyorum dostlarım. Şöyle iyileştirme yüzüklerimizi buraya bırakıyorum. Morda iyileştirmem yok sanırım. Mavi var. Yani bunları temin etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu şekilde olmaz. Şöyle Yodite yaptıktan sonra size neden bu gemleri bu şekilde dağıttığımı anlatmak istiyorum dostlar. Şimdi bakın, farkındaysanız Yodite gemim kalmadı. Şu sarı gemlerden bir tanesini kullanayım. Şu birim saldırılarını da kullanıyorum. Şuraya da yine birim saldırısı koyacağım. Mor mücevherlere kadar düştük şu an. Burada zaten yerim yok. Şuraya da yine aktif beceri hasarı gemi kullanmam gerekiyor. Mavi de var. Şöyle bırakıyorum. Gemler bu şekilde, elimizde bayağı bir gem eksiği var. Şu an her teçhizata olması gereken gemleri koyduğumuza göre envanterimize şöyle bir bakalım. Burada gem sandığımız var mı? Yok. Herhangi bir gem sandığımız bulunmuyor. VIP'den falan da alabiliriz bu gem sandıklarını. Evet, burada görüyorum. Hatta şöyle direkt olarak alalım bu gem sandıklarını dostlarım. Şöyle şunları da alıyorum. Çünkü gemde bayağı gerideyiz. Bu gemleri fulllemek bizi bir hayli yoracak. Şurayı da şöyle alıyorum. Mor da açık sanırım. Moru da aldım. Tamam. Şöyle gemleri bir açalım. Elimizde olanları bir görelim. Buradan kötü çıktı. Bir şey çıkmadı yani. Buraya bakıyorum. Aktif, tamam, işimize yarayabilir. Şurayı da açalım. Burada da işe yarar, pek bir şey çıkmadı. Bir tane kudret çıktı. Zaten buradan aşağısı da çok önemli değil. Şimdi önceliğimiz birinci birliğimizi bir tamamlayalım. Daha sonra Lubu'ya kalanları yerleştireceğim zaten. Birliğimizin gücü şimdiden 4 milyon 100'e kadar çıktı. Bir de bir şeye bakmak istiyorum. 19.255 doruk paramız var. Tamam. Yani gemileri bu ekrandan tamamlayabiliriz. Şöyle baktığımda aşağıda sanırım şu popülerdeydi. Yok, paketin içinde sanırım.
Şurada özel hediye, tamam. Buralardan tamamlanabilir. Birazdan gemilerimizdeki eksikliği de tamamlarız dostlarım. Şimdi hemen Miyamoto'nun bir yetenek ağacını kontrol etmek istiyorum. Daha sonra binekler ve de süslemelere bakacağız. En sonunda da yapılması gereken her şeyi yapacağız. Yani biz ara ara yapıyorduk ama bazı şeylerde süreç istediği için önce bir özeti geçmeye çalışıyorum. Sonra yapılması gerekenleri yapacağız. Aynı şeyi Lubu Komp'unda da yapacağız. Ve de mızrak ve okçuyu da ufak bir gözden geçireceğiz. Yetenek ağacına giriyorum. Şimdi zaten baktığımda ben direkt burada bir hata gördüm bile. Şöyle yapılmış hatalara bakalım. Daha sonra da hepsini şu sağ üstten sıfırlayıp tekrar girelim. Dostlar böyle 1/2 şeklinde bırakırsanız bu etkileri alamazsınız. Zaten bu da yanlış. Meydan savaşında TP'ye ihtiyacımız yok. Ben bunu direkt sıfırlayayım. Hiç yanlışlarla vakit kaybetmeyelim. Hep birlikte şöyle Miyamoto'nun yetenek ağacını dizelim. Dostlarım burada zaten burayı açmamız gerekiyor devam edebilmemiz için. Burada normal saldırının hasarını %1,5 arttırır diyor. Yani bu yetenek ağacını okuduğunuz takdirde zaten buradaki becerileri okuduğunuz takdirde ne yapmanız gerektiğini biliyor ve görüyor olursunuz dostlar. Bakın ne diyor? Kumandanın hasarını %0,6 yani 1 kadar arttırır diyor. Tamam, arttır diyoruz biz de. 2 tane bastım buna. Şimdi buraya geldiğimde ise diyor ki dünyadaki kabilelere saldırırken birliğin aldığı TP'yi yani o seviye arttırma kitaplarımız var ya onları %5 arttırıyor diyor. Arttırma abi, ihtiyacım yok, ben ondan bulurum. Yiğit savaşçıya geliyoruz. Birliğin kudret hasarını direkt olarak %4,5 arttırıyor. Açtık bunu. Kumandanın hasarını arttırıyor diyor. Açıyorum. Burayı da şöyle koydum. Ben buradaki geliştirmeleri hızlı bir şekilde yapayım isterseniz. Size özet bir ekran geçerim şöyle, olur mu? Burada vakit kaybetmeyelim. Evet, geliştirmelerimizi bitirdik dostlarım. Yetenek ağacını tamamladık. Şurada gördüğünüz gibi birinci bölümde sadece sondaki kutuyu doldurmuyorum. İkinci bölüm bu şekilde. Üçüncü kısım kalabalığın kudreti kısmı bu şekilde yapılması gerekiyor. Dördüncü kısmı bunları dolduruyoruz. 5 ve 6'da bu şekilde yapmamız bizim için en iyi seçim olacaktır dostlarım. Aynı şekilde hemen Tribhuvana'yı da düzeltelim. Burayı da direkt olarak sıfırlıyorum ve yine hızlandırılmış bir şekilde burayı dolduracağım dostlar. Size yine en sonunda özet geçerim. Zaten baktığınız gibi, sizin de gördüğünüz gibi bayağı benzerdi ikisinin de yetenek ağacı. Hatta neredeyse aynı diyebilirim. Fakat yine de şöyle göstereyim dostlarım. Bu da Tribhuvana'nın yetenek ağacıdır. Şöyle birinci kısım, ikinci kısım yine benzer bir görüntü görüyoruz Miyamoto'yla. Üçüncü kısım kalabalığın kudreti, ezici darbe bölümü, ustanın hükmü kısmını bu şekilde dolduruyoruz. Dayanak kısmını da bu şekilde bırakıyoruz. Dostlar mesela şurada 3/3 yazıyor. Yani üçünü de tamamlamışım. Bunu 1/3 ya da 2/3 yaparsanız bu bonus tamamlanmamış oluyor. Bonusun etkisini alamazsınız. Geri geliyorum. Yodit'e de bakalım hemen. Şurada direkt olarak sıfırlayayım ben burayı. Yine Yodit kullananlar Yodit almış ve kullananın için güzel bir böyle ek olmuş olur. Yine ilerleyen süreçte Konstantin'i aldığımızda da çekmek isterdim fakat hesap benim değil. Ama Konstantin için de elimde diğer hesabımda varsa size ihtiyacı olanlar için bana ulaşanlara iletebilirim. Şimdi burayı hızlandırarak geçiyorum. Evet, Yodit'in yetenek ağacını da tamamlamış olduk dostlarım. Burayı da şöyle ufak bir özet şeklinde geçeceksem şöyle birinci kısım, ikinci kısım yine benzer yerler boş aslında. Kalabalığın kudreti kısmı, ilk saldırı kısmı, hücum inisiyatifi kısmı ve de son olarak savaş geçirmiş kısmı da Yodit'te de bu şekilde olacak. Şimdi hemen birliğimize hangi binekleri kullanabileceğimize bakalım. Elimizdeki binekler hakkında hiçbir bilgim yok. Fakat şuradan direkt olarak ihtiyacımız olanları şöyle nerede o üstün güç diyerek
Yani yıldırım ilerleyen süreçte gelecek buraya. Yıldırım demeyelim. Şöyle üstün güce bir bakalım. Bir tane var ve strateji zırh var. Şimdilik bunu kullanalım. Yani yapacak bir şey yok. Elimizde yokmuş çünkü. Şöyle geri geliyorum. Süslemelerine de bakacağız. Burada ise biraz daha yenileme bazlı bir bineye ihtiyacım var Tribuana'da. Şöyle geliyorum aşağıya, burada yenileme iyileştirici zırh elimizde olanları gösteriyor zaten. Ve hayat kurtaran olsaydı daha iyiydi aslında. Buraya da bir tane hayat kurtaran çıkarabiliriz dostlar. Şimdilik sadece bakın farkındaysanız yenileme yapan başka bir şey yok zaten. Özellik yok. İyileştirici zırh diyorum. Şuna bakıyorum. Ne diyor? Sıra tabanlı beceri hasarını azaltıyor diyor. Şimdilik bunu kullanalım. Bunun da yine nitelikleri strateji zırh. Biz kudret zırhı istiyoruz. At uysalmış, savaşçıymış falan çok önemli değil. Mizaç bizim için önemli değil. Bizim için buradaki özellikler önemli. Tribuana'ya da şimdilik bunu kullanalım. Yodite yine aynı Miyamoto'daki gibi üstün güç becerili bir tane binek ihtiyacımız. Fakat üstün güç bir tane vardı diye hatırlıyorum. Burada farklı bir hasar veren özellik ise toz avcısı. Toz avcısını seçiyorum. Yani hasar irosu olduğu için bunu seçiyorum. Aslında bunu kullanmak isterdim ama bunu büyük ihtimalle Lubu'ya kullanırım diye düşünüyorum. Hatta gidip bunu şimdilik Lubu'ya takalım. Şöyle hemen ufak bir geçiş yapayım. Lubu'da binek yok galiba. Aynen yok. Şöyle şuradan yıldırım deyip Lubu'ya bunu yerleştirmemiz gerekir derken bir tane daha yıldırım varmış. İkinci vuruş beceri hasarı azalır diyor. Tamam, Lubu'ya bunu kullanalım. Elimizdekileri de değerlendirmiş oluruz. Fakat zaten bunları yenilemeye çalışacağız birazdan dostlar. Burada da yine geliyorum. Toz avcısı dediğimde bu bineği de Yodite kullanıyorum. Buralara hangilerinin kullanılması gerektiğini zaten birazdan göreceğiz. Şimdilik sadece elimizdekileri şöyle değerlendirmek amacıyla birliğimize yerleştirmiş olduk dostlar. Hemen süslemelere bakıyoruz. Süslemelerden Miyamoto'yu kullanacağımız zaten dalga kıran özel etkili olmalı. Sinan abi de gayet iyi bir seviyeye kadar getirmiş. Niteliklerini de arttırmamızda fayda var. Çünkü bakın ikinci seviye 21'e kadar getirmiş abi. Fakat 3. seviyede kahramanın beceri hasarını arttırıyor. 3. seviye acilen getirmemiz lazım. Bu sebeple zaten ham demirler bizim için çok önemli. Bunu hemen kuşandım atıma. Yodit için elimizde bir şey var mı diye bakıyorum. Şöyle doğal seçilim diyor. Doğal seçilim aşağıdaki etkili birliğin aldığı hasarı 3 saniye azaltır. Kumandanın verdiği hasar. Bu doğal seçilim keşke hızlı kılıçta değil de mistik aynada olsaymış. Fakat şu an elimizde bu olduğu için Tribuana'ya kullanabiliriz bunu. Şöyle şuydu galiba, kuşanıyorum direkt olarak. Yodite de elimizde ne var bakalım. Şu alttakileri kullandık, şu kaldı, kan öfkesi. Yok, bunu parçalayacağız. Şu neymiş? Bu da kan öfkesi. Bunu da parçalayacağız. Hatta direkt şöyle parçalayabiliriz. Bunları zaten işime yaramayacak bunlar. Şu kan öfkesi direkt çöp zaten. Arkadaşlar kanalımda süslemere dair videoyu izlerseniz sizin için kalıtsal bir sonuç bıraktım onların sonuna. Sonda böyle özet tabloları var süsleme videolarımda. Biraz geçmişte paylaşmıştım ama izlemenizde fayda var. Süslemelerle ilgili tüm detaylardan orada bahsediyorum. Şunların ikisi kalsın. Mızrak için direniş ve gök gürültüsü kullanılabilir. Riskten kaçınma, okçu için olanı siliyorum. Aldatıcı sözler bu kalsın. Belki ilerleyen süreçte Süleyman falan yapmak istersek Kanuni Sultan Süleyman geldiğinde onun özel etkisi aldatıcı sözler olacak. Böyle stokta kalsın. Dolanma diyor. Dolanmayı parçalayabiliriz. Parçaladığımızda bize biraz hamdemir verecek. Çünkü 3 seviye yapılmış. Zafere de gerek yok. Çünkü strateji hasar veren bir özel etki bu. Şunu da şöyle parçaladığımda yine ciddi miktarda bir hamdemir temin edeceğim. Tamam, bunu da parçaladık. Bulut delici. Aslında bulut deliciyi de parçalamam gerekiyor ama bir bakalım elimizde şimdi şey çıkaramazsak süvariye, süsleme çıkaramazsak bulut deliciyi yedek olarak kullanabiliriz dostlarım. Şimdi isterseniz böyle geriye gidelim. Süslemelerden başlayalım mesela düzeltmeye. Süslemelerde zaten Yodite süsleme takamadık. Buraya bir tane hızlı kılıç dalga kıran lazım. Hızlı kılıç dalga kıran ilerleyen süreçte de işimize yarayacak dostlar. Yani Yodite özelinde düşünmeyin. İlerleyen süreçte Lagerta gelecek. Lagerta'da yine kullanabileceğiz. Skip Yoda'da aynı şekilde burada hızlı kılıca bu özellik gelmişti. Şöyle Tribuana'ya koyduğumuzda. Fakat bu mistik aynaya gelmeli. Mistik aynadan da bir tane doğal seçilim çıkarmaya çalışacağız. Fakat önceliğimiz dalga kıran olmalı. Şöyle süsleme üretimine beraber gidelim isterseniz. Şöyle süsleme atölyesi diyelim. Evet, 6 tane yapabiliyoruz. Biraz parçaladık ya, ondan böyle oldu. Şöyle atla dedim. Burada arkadaşlar bizim istediğimiz şu alevli uç da güzel aslında.
Ama biz burada dalga kıranı istiyoruz dostlar. Şu dalga kıranı denk getirmeye çalışacağız. Ek olarak hücum da olabilir ama hücum bizim için sadece yedeklerde olur yani. Dalga kıran çıkarırsak mutlu olur. Şöyle bir tane üretelim. Hesaplama çıktı. Bunu parçalayacağız birazdan. Şöyle tekrar üretelim. Evet, dalga kıranı temin ettik bile. Harika. İkinci de direkt çıkardık. Elim uğurlu sanırım. Bugün keyifli geçecek gibi duruyor. Şu hesaplamayı parçalıyorum hemen. Bu Ramses yapanlar için hesaplama kullanılabilir bu arada. Parçaladım. Dalga kıranı yine Yodit'e kuşanacağım. Şöyle kuşanıyorum hatta direkt olarak. Şuradan işledim. Tamam. Güçlendir dediğimde elimdeki miktara bakacağım hemen. 2400 kadar var. Güzel. Nitelikleri dağıttığımda mora kadar gelmiş. Şöyle isterseniz diğer dalga kıranı da biraz geliştirelim. Çünkü seviyeleri atladıkça biraz daha fazla ham demir istemeye başlıyor. Yapamayız yani. Şimdi burada önce seviyeyi mi yapacağız yoksa bu kısmı mı dediğinizde, yani zaten şunun ilki bedava. Bakın gördüğünüz gibi bedelsiz diyor. Şöyle hemen bir tane basıp geliştirelim. %100 geçme oranı var zaten. Yani en azından mora getirmeye çalışalım bunu. Buna böyle tekte götürürsek ne güzel olur diyecektim. Olmadı. Şöyle hadi bir tane daha geçsin. Güzel. Şimdi geçiriyoruz. Evet, mora geçirdik dostlarım. Kalanla da şöyle güçlendirelim. Şu 20 seviye gelir mi acaba? Ne kadar gittiğini hiç hesaplamadım, bakmadım ama umarım gelir. Şöyle basalım. Belki mistik aynayı da çıkarırsak mistik aynayı da bu şekilde geliştiririz diyecektim. Yetmedi. 18 seviyede kaldı. Neyse 19 ve 20'ye de çok fazla bir şey kalmadı. Şimdi isterseniz Tribhuvan içinde şuradan mistik ayna deneyelim. Zaten elimizde var doğal seçilim özelliği. Ya bir de %1 ihtimalle çıkıyor. Ama biz bunu denk getirmeye çalışacağız. Doğal seçilim gelmediği takdirde de direnişi kullanabiliriz dostlarım. Dostlar bu arada bunları hangilerinin kullanılabileceğine dair size az önce de bahsettiğim gibi süsleme videosu zaten kanalımda var. Ben burada sadece hesaba hızlıca yenilikleri sağlamaya çalışıyorum. Şöyle birlikte bir tane üretelim. Benim çok sevdiğim etkilerden biri denk geldi. Karşılıklı yardım. Binekli kahramanın iyileştirme etkileri %3.06 artar. Kahramanın birim yenilikten sonra birliğin aldığı hasarı 3 saniyeliğine 2.3 azaltır. Dostlar karşılıklı yardım bana doğal seçilimin, yani bunun böyle mini bir versiyonu gibi geliyor. Bakın burada da baktığınızda birliğin aldığı hasar 3 saniyeliğine azalıyor. Kumandanın verdiği hasar artıyor. Birliğin aldığı hasarı azaltma ve kumandanın hasarını arttırma mevcut onda. Bunda ise iyileştirme etkileri artıyor ve birim yeniledikten sonra hasar azalıyor. Yani çok yaklaşık değerler gibi. Karşılıklı yardım da kullanılabilir fakat elimizde 3 tane daha şansımız var. Şöyle bir deneyelim. Yani eğer bugün buradan da %1 ihtimalle doğal seçilimi çıkarırsak gerçekten elim uğurlu diyecektim ki çıkmadı. Şöyle bir tane gök gürültüsü burada iş yapmaz. Yani savunma olduğu için iş yapmaz. Şunu da kaldırıyorum. Karşılıklı yardım 2 tane oldu. Birini parçalıyorum. Şu şekilde. Kalan 2 tane şansımız kaldı. Şöyle basalım. Hücum çıktı. Savunma gemi bu. Savunma süslemesi bu. Hücum kullanılmaz. Ve kan öfkesi. 2 tane daha parçalayacağım ve bir tane daha geliştireceğim. 2 tane parçalamam sonucunda. Şu hücumu da parçalıyorum. Hadi hep birlikte doğal seçilim duası edelim diyormuşum. Şöyle basıyorum. Direniş çıktı. Direniş de kullanabiliriz dostlarım. Burayı biraz böyle hesap sahibine bırakayım. Bu kararı o versin. Yani çünkü bunlar yedek. Şu ikisi yedekte kullanılabilir. 2 savunma süslemesi aslında. Ama artık bunu yani parçalayabiliriz. Çünkü bu saldırı gemi. Şimdi neden saldırı gemini kullanmıyorum? Dostlar bakın burada 3. kısma bakarsanız, yani şu kahramanın beceri hasar diyor ya. Biz burada seviyesini arttırıyoruz ya bu süslemenin. Şöyle güçlendir diyeyim. Mesela güçlendir dediğimizde böyle 1, 2 ve 3. seviye var ya. 3. seviye bakın kahramanın beceri hasarı artışı diyor. Yani bu sadece kahramana beceri hasarı veren bir şey. Fakat biz kahramana savunma istediğimiz için beceri hasar vermesine gerek yok. Burada ise baktığında 3. seviyeye baktığınızda birliğin alınan hasar azaltması diyor. Yani birliğe etki eden bir bonusa dönüşmüş oluyor. O yüzden mistik ayna kullanmamızda fayda var. Şimdilik Tribhuvan'a bunu kullanabiliriz. Şu an her ikisi de bir seviye olduğu için bunu kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum? Bakın sadece şu an aralarındaki tek fark
kılıçlı savunma bonusu %1. Bu da kılıçlı saldırı bonusu %1. Özel etkiler ikisinde de geçerlidir. Yani doğal seçilim özelliğinin etkisini kullanmasını istediğim için bunu bırakıyorum Tiburon'a. Ama seviyesini arttırdığım anda, yani bunları artık böyle 10-20 seviye 30 seviye yaptığım anda şu an kullanılabilir olan süsleme mistik ayna direniş olması gerekiyor. Fakat mistik aynaya doğal seçilim denk getirmekte ilk amacım olmalı süslemeler konusunda. Dostlar hemen bineklerimize bakalım. Şöyle binek ara diyelim, 206 tane bineğimiz vardı. Bu bineklerle ilgili süreci ben tamamladıktan sonra sizlere böyle sonucu göstereceğim. Çünkü binek süreçleri çok uzun ilerliyor. Uzun uzadıya gidiyor yani. Şurada bakalım 200 adet binek düdüğünde herhangi bir sarı binek çıkaracak mıyız diye kontrol edelim. Morlar falan çıkıyor. Yani buradan ne çıktığı çok da önemli değil zaten. Şöyle açıyorum. Üstün güç özelliği lazımdı bildiğiniz üzere. Ve de savunma için hayat kurtaran ya da iyileştirici zırhı bir arada kullanabiliriz dostlar. Şöyle neredeyse bitti. 6 tane kaldı. Şunları da açayım. Şöyle bir tane sarı ver ya. Hadi be. Son 2 kaldı ama. Tamamdır. Bineklerle ilgili sonucu birazdan sizlerle paylaşacağım. Yetiştirme merkezine geçmeden önce bir hayvan araştırmada ne yapmamız gerektiğine bakalım. Burada sol tarafta biraz ilerlenmiş, hatta biraz fazla ilerlenmiş. Burayı, yani normal bir düzen için bahsediyorum, 3 yapıp şuradakileri, yani ikinci sütun diyelim her birine, bunları 1'de bırakıp tekrar bunu 3 1 3 1 şeklinde tamamladığınızda zaten gerekli ilerlemeyi sağlıyorsunuz. Şimdi burada bir tek şu eksik. Şunu 3 yapalım hemen. Şöyle kalsın. Yani 3-1-3-1 yeterli ama burada biraz fazla gidilmiş. Şimdi sağ tarafa bakalım. Sağ tarafa baktığımızda ise güzel bir ilerleme mevcut. Dostlarım şöyle bir şey söyleyeceğim. Buradakilerin hepsini bir yaptıktan sonra birliğinize fokuslanabilirsiniz. Fakat önce sadece şu ilk 3 sütundaki kılıçları 3'e ya da 5'e çıkartabilirsiniz. Yani oradan güzel bir etki aldıktan sonra tüm alana geçebilirsiniz. Neden böyle yapıyoruz? Yani ilk geliştirmeler biraz az içgörü puanı istiyor. Mesela 400 istiyor. Bakın şöyle basıyorum. Bu da 400 istiyor. Ama ikinciler biraz fazla istiyor. Yani küçük miktarda içgörü ihtiyaçlarıyla buradaki tüm etkileri alabiliyorsunuz. O yüzden böyle hepsine verdikten sonra kendi birliğinizden devam edebilirsiniz. Burada bizim kılıç ve süvariye fokuslanmamız lazım. Şu an için söylüyorum. O yüzden şöyle kılıcı biraz en azından 5'e kadar getireceğim. Umarım yeter, yetmeyecek gibi duruyor. O yüzden şöyle 3 yapalım en azından. Yani yapamadık. Neyse tamam. Şuraya da 1 verebiliyorum. Vereyim. Verdikten sonra artık burayı böyle 5, 3, 1, bakın farkındaysanız 6. seviye yapmam 720 içgörü puanı istiyor. Burada 4 seviye yapmam 720 puan içgörü puanı istiyor. Burada da büyük ihtimalle 3 seviye yapmam 720 içgörü puanı isteyecek. O yüzden aslında şimdi bile sağ taraftakileri, şurada kalanları bir yapa yapa devam edebiliriz dostlarım. Hepsini bir yaptıktan sonra ise kılıçları artık fullemeye ve süvarileri fullemeye başlayacağız. Yani mesela bu tarafa biraz daha az harcama yapmış olsaydı, yani mesela şunlar 1 seviye olmuş olsaydı ve de şu 3 seviyede kalsaydı, bunlar da birer seviye olmuş olsaydı şu an biraz daha ilerleyebilecektik. Fakat bazı şeylerin geri dönüşü yok dostlarım. Şimdi ben yetiştirme merkezine giriyorum. Yetiştirme merkezinde böyle toplu yetiştirme diye bir uyarı gösteriyor. Burayı kale almayın. Çok da gerek yok. 223 tane bineğimiz var. Ben bunları çiftleştirdikten sonra sizlerle sonuçları paylaşacağım. Dostlar, çiftleştirmeler sonucu elde ettiğim bir binek şu sağdaki Bozkırat'ı. Kudret ve zırh nitelikli ve üstün güç yeteneği 7.6, %7.6 veriyor. Şimdilik Miyamoto'ya bunu kullanıyorum. İlerleyen süreçte daha iyi bir binek oluşturursam yine onu değiştireceğim. Fakat önce en iyileri bir giydirip yedekte en iyilerimi tutmam gerekiyor. Aynı şekilde yine üstün güç seçiyorum sadece ve burada bineklerimi yokluyorum şöyle bir. %6 etkili ve mor özellik olarak sadece bu binek var. Bir diğerine baktığımda %5.2 fakat yine strateji zırh, değiştirmeme gerek yok. Bu bineği de diğer seçenek olarak Yodite kullanabiliriz dostlarım. Şöyle hemen geliyorum, değiştir diyorum. Şuradan hemen Yodit'in şeyi de alalım. Süslemesini de alalım. Tamam. Binek yönetimi deyip buradan tekrar
Yenileme olanları seçeceksem de iyileştirici zırh ve hayat kurtaranı seçiyorum şöyle. Bakıyorum yine bana böyle kudret zırh nitelikli ve şöyle yüksek oranlı bir şey lazım. Şu anda best'im bu. En iyisi bu yani. Kudret var, strateji var ve 2.72 diyor. Şurada bir tane daha mor görüyorum. Strateji zırh. Geç bunu. Hayat kurtaran 3.26. Aslında şu kullanılabilir ama kudret ve kuşatma bu. Kudret ve strateji olduğu için bu iyileştirici zırhı kullanmak istiyorum şu an Tribhuvana'ya. Zaten gördüğünüz üzere elindekinde şu an üzerinde olandan da iyi görünüyor. Çünkü kudret niteliğimizi arttırıyor burada. Diğerinde şu an kullandığımız dağ fırtınasında kudret yok elimizde. Değiştiriyorum. Değiştirdim. Şöyle hemen şeyi de alayım. Süslemesini de alayım. Bunu değil, şunu kullanacaktık. Tamam. Şöyle kuşanıyorum. Şimdi geliştirmeler sonucunda neler elde ettik bakacağız. Dostlar, bineklerimizi de yerleştirmemizle beraber birliğimizin gücü 4.3 milyona kadar çıktı. Şöyle binekleri özetleyecek olursam burada üstün güç becerisi denk getirdik Miyamoto'ya. Yodit'te de yine aynı şekilde üstün güç var fakat strateji zırh olarak kaldı. İdarelik olarak kaldı yani. Tribhuvana'ya şöyle hayat kurtaran denk getirdik. Kudret zırh nitelikli yine. Hayat kurtaran özelliği olan. Bir yandan Lubu kompuna da yaptım ben. Lubu kompunda da bakın Lubu'ya yıldırımı denk getirdim. Kudret zırh nitelikli çok güzel bir binek denk geldi. Aynı şekilde yıldırım özelliğini Guan Yu'ya da koymamız gerekiyor. Guan Yu'da yine kudret kuşatma nitelikli yıldırım becerisini, yıldırım özelliğini denk getirdim dostlarım. Burada Atilla'ya ise savunma koymanız gerekiyor ve yine kudret zırh niteliği olması gerekiyor. En iyi özelliklerden biri korkusuz denk geldi. Birliğin aldığı hasarı direkt olarak %3 azaltacak. Şurada hazır gelmişken Lubu'ya da bir şey koyalım. Şöyle bir tane vardı zaten. Bunu da kuşanalım. Lubu için süsleme yapabiliyor muyuz diye bakalım. Şöyle kaldığım yerden devam edeyim sonra. Hemen şurada giriyorum bineğe. Süsleme atölyesi diyorum. Zaten elimde şey yok. Tamam. Meteoroid çeliğim yok. Tamamdır. Dostlarım, birlik üzerinde birçok şey yaptık zaten. Şimdi şöyle hemen teçhizatları hızlıca yapalım. Şurayı hemen geliştiriyorum. Teçhizatın kilidini açtık. Tamam. Şöyle yeni yıldızı da vereceğim. Önce şunlara bir bakayım. Elimde var mı? Bir şey yapabiliyor muyum diye. Burada ayakkabıda 3. seviyeyi açmamız önemli olduğu için şöyle 2 tane takas edeceğim hemen. Ayakkabıdaki 3. seviyeyi açıp hemen fulllemeye çalışacağım. Şöyle fullledik. Hatta devam edebiliyor muyuz? Hayır, edemiyoruz. Tamam, 10 tane ihtiyacımız var çünkü. Buraya 3 tane olsaydı eğer bunu basardım. Fakat 3 tane eksiğimiz var. Şimdi elimde bir tane olduğu için bir taneyle de bunu basabilirim aslında. Fakat bundan önce diğerlerine de bir bakmak istiyorum şöyle. Şunlara bir göz gezdiriyorum. Seviyelerini arttırabiliyoruz. Tamam, onlara bakarız. Hepsi geliştirilmeyi bekliyor. Yani 3 tane olmasını bekliyor şu an anladığım kadarıyla. Bir yıldızda bırakılmış bunlar. Burada ise yıldızlar da geliştirilebilir seviyede. Şöyle bir tane verip aslında burayı geliştirebiliriz. En azından en baştaki kılıçlı hasarını alalım. Savaşa hazırlık yapmamız gerekiyor bir yandan da. 20 seviye yapmamızı istiyor. Fakat kılıç bonusu mu, can bonusu? Evet, can bonusu daha önemli. Şunu hemen şöyle 20 seviye yapıyorum. Şurayı açıp oradaki can bonusunu alayım. Hatta devamında evet 40 seviye yapıp şuradaki birim kapasitesini de alabilirim. Ama öncelikle şuraya bakmak istiyorum. Burada ne eksik? Bir tane ayakkabı eksik. Tamam. Tekrar onu 40 seviye yapmak istemedim. Geldim Tribhuvana'daki zaten 60 seviyeydi. Buradan da birim kapasitesini hemen yükseltiyorum. Birim kapasitemizi de arttırmış olduk. Farklı bir geliştirme yapabiliyor muyum diye Miyamoto'dan şöyle bakacağım. Yani seviyelerine dair. Burayı hemen fullleyelim. Şöyle açalım hatta. Tamam. Şunlara bakıyorum. Burada herhangi bir şey yapamıyoruz artık seviyelerle ilgili. Buraya baktığımda ise 3 tane ihtiyacımız var. Elimizde bir tane takas jetonu mevcut. Burada yine 2 tane, bir tane aslında elimde bir tane var. Bunu da yapabilirim 2. seviyeye ama kuşatmalarla ilgili bir özellik veriyor. O yüzden çok da ihtiyaç mı? En sondaki kahramanıma da Yodit'e de bakayım. Daha sonra onu değerlendirelim beraber. Çünkü bakın kuşatmalar sırasında temel öldürme oranı diyor. Kuşatma da gerçekleşebiliyor yani. Bir tane bunu açabiliriz o bir taneyle. Şunu hemen şöyle yükseltelim.
Bir tane diye bahsettiğim şey herhangi bir teçhizat yerine kullanabildiğiniz, şurada bakın takas jetonu var ya, efsanevi dövme özü. Bundan bahsediyorum dostlarım. Çok önemli bu arada bunun varlığı. Şöyle hemen bir taneyi verdim ve de bakın kılıçlı hasarını şimdi arttıracağız birlikte. Şöyle magma kristallerimi kullanıyorum. Tamam. Şu an geliştirilebilirlik durdu. İsterseniz şöyle hemen bir demirciyi şöyle bir kontrol edelim. Bakalım bir şey yapabiliyor muyuz diye. Döv dediğimizde şu an süvari koyabiliyoruz sanırım. Elimizde kılıç var mı? Var 2 tane. Şunları da hemen yapalım. Şu bir gitsin. Şuradan. Geç. Şuradan 2 tane kılıçlı koyalım. Yokmuş zaten, şey yok. Bir tane de olsa yapayım şöyle. Zırh aldık, tamam. Bir tane ihtiyacı olan herhangi bir şey var mıydı burada? Zaten kendini gösterir şöyle. Işık yanıyor ya bunların üstünde. Sağ üstte kırmızı bir şey. 2 tane oldu zaten totalde. Yani 3 olmadığı takdirde herhangi birine ihtiyaç olmaz. Seviyelere baktığımızda da şurayı hemen yükseltelim. Böyle 60 seviye yapmamızda fayda var dostlar. Fakat elimizde gem yok demiştik. Gemini de bu şekilde yerleştirdim. Şurada da 60 seviyeymiş. Üçüncüye ne koymuştuk? İyileştirme koymuştuk. İyileştirme gemi var mı diye bakıyorum. Şurada var. İsterseniz şöyle hemen gemlerle ilgilenelim biraz. Mücevherlerimizi geliştirelim. Şimdi mücevher geliştirme ekranına girdiğimizde bizim ihtiyacımız olanları az çok biliyoruz zaten. Bize şu savunma ve şu can lazım. Burada hepsini ben böyle tek tek yapıyorum. Atlamak istemediğim için bu şekilde devam ediyorum burada. Mücevherler önemli dostlar. Şöyle elimizdekileri yaptıktan sonra bir kutu mutu alıp mağazadan çekerek takviye yapabiliriz. Ama şöyle önce elimizdekilerden bir bakalım neler çıkarabiliyoruz diye. Tüm mücevher birleştirmelerini yaptık. Şimdi isterseniz birlikte bakalım buraya koyabileceğimiz, şöyle savunma haricinde sağlık, tamam, buraya bir şey koyamıyoruz zaten. Şuraya kudret koyabiliriz artık. Kudretin birini yerleştirdim. Yerini doldurmayacağım. Hatta bunu da kaldıracağım. Çünkü buralara kudret gemi koymayı planlıyorum dostlarım. Burada da zaten aktif beceriydi. Şöyle bir tane daha aktif beceriyi sarı yaptım. Buraları bu şekilde dolduralım. Boşlukları boş bırakacağım. Çünkü boşlukları doldurmayı düşünüyorum dostlarım. Şöyle baktığımızda saldırı kullanılabilir kalsın. Burada kudret gemlerim bayağı eksik. Onlara bakacağım. Belki buraya çekemeyebiliriz. İyileştirme gemim var mı diye bakıyorum. Buraya da bir tane mor daha alırsam sarı yapabilirim onu da. Fakat şöyle 2 tane sarı lazım gibi iyileştirme gemi. Yodit'e de bakıyorum. Yodit'te de yine bir hayli eksiğimiz vardı zaten. Şöyle boşlukları herhangi bir daha verimli bir şeyle doldurabiliyor muyum diye bakıyorum. Evet var elimde, şu var. Şunu da şöyle yerleştireyim. Buraya koyabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Birim kapasitesi mücevherimiz bayağı artmış. Bunları da bir birleştirelim. Buraya yine kudret gemi koymam gerekiyor. Fakat elimde kalmadı. Buraya da aktif beceri var mı şu an? Şöyle baktığımda yok gibi. Yani şu var da bunu da koymaya gerek yok zaten. Tamam. Şimdi gereklilikleri birlikte temin edelim. Biraz 2 tane sarı kudrete ihtiyacımız var. 2 tane de mor kudrete ihtiyacımız var Miyamoto'da. Yani 2 sarı kudret, 2 de mor kudrete ihtiyacımız var şu anda. Burada Tribuana'da tüm nitelik artışı kalabilir. Tribuana bu şekilde kalsın. Zaten ikisi sarı, ikisi kırmızı. Bu seviye için yeterli. Biz burası için, Yodit için kudret bakalım. İlerleyen süreçte de zaten bunlar da kudret ihtiyacımız olacak. Buraya da artı 4 tane, aynen 4 tane daha sarı kudrete ihtiyacım var. Yani totalde 6 tane sarı kudret gemine, 2 tane de mor kudret gemine ihtiyacım var. Şimdi şöyle kaydedelim burayı. Şuraya girdiğimde bakıyorum şu yeni gelen paketlerde öyle bir şey var mı diye bakıyorum. Yok gibi. Şöyle popülerde seçim hakkı olan bir şey varsa ondan gitmeye çalışacağım. Şuradaydı sanırım. Şurada var mı? Burada da yok. Şurada değil. Şöyle birlikte paketleri bir inceleyelim hemen. Ama yok gibi duruyor yani şu an
mücevher paketi yok gibi duruyor. Bu var, yani buna da gerek yok. Şurada görüyorum bir tane. 3 tane mor seçilebiliyor ama. Ya biraz verimsiz olur bu. Buralara baktığımda zaten buralarda herhangi bir şey yok. Bu arada şurayı açalım. Burayı da açmamış. Burayı açalım. Burası kesinlikle açılmalı. Buradan elimize herhangi bir şey geldi mi? Mücevherle ilgili yok. Tamam. Yani paketlerde mantıklı bir şey yok. Mücevher paketi yok şu anda. O yüzden herhangi bir yenilik katamayacak gibiyiz mücevherlere. Birazdan biz o halde boşlukları doldurur. Ona göre devam ederiz. Elimizdekilerle devam ederiz. İlerleyen süreçte de burada paketlerle tamamlanabilir. Şurada yani var da çok miktarlar çok fazla. Yani gereksiz indirimliler geliyorken buralarda herhangi bir doruk parası harcamamıza gerek olmadığını düşünüyorum ben. Festivalde de yok zaten. Şöyle biz elimizdekilerle bu araları doldurmaya çalışalım yine az önce de dediğim gibi. Yani eğer güzel paketler olsaydı sağlayacaktık da güzel paketler yok şu an. O yüzden herhangi bir yenileme sağlayamadık mücevherlerimize. Tribuvana'daki boşlukları dolduralım şimdi beraber. Şunu kullanabiliriz. Zaten öyle bir şey vardı. Şunu da kullanabiliriz. Burada zaten sarı. Yodite baktığımızda ise seviyeleri gelmedi daha. Seviyeleri geldiğinde buralarda doldurulur. Tamam, kılıçlı birliğimiz için yapacaklarımız bu kadar dostlarım. Gayet iyi bir ilerleme sağladığımızı düşünüyorum. Şunu da şöyle artık son seviye yapalım. Güzel. Elimizde olsaydı biraz Tribuana'ya da vermek isterdim. Yüzüklerimize bakmadık. Yüzüklerimize bakalım. Biraz eksiğimiz var gibi ama. Şöyle bir çekiçlerimize bakalım. Ne kadar çekiç var? Bir açabiliyor muyuz? Herhangi bir çekiç sallayabiliyor muyuz? Şöyle bir göz atalım. 18 tane var. Şöyle 18'i de açayım. Birlikte açalım yani. Kaliteli altın çıkmasını umuyorum fakat çıkmadı. Yani kuyumcu nişanlarımı da harcayamayacağım şeylere, kaliteli altın falan almak için. Çünkü almam gereken yüzükler var. Sakin suyu almam. Sakin su vardı. Göğe giden şövalyeyi ya da geyiği almamız gerekiyor. Bir tane çıktı bu arada. Sadece bir tane çıktı ama. Şurada festivale bağlı olan şu vardı sanırım. Bunları temin edebiliriz. Buradan hem çekiç hem kaliteli altın, tam istediğimiz gibi bir paket aslında. Buna bir bakalım. Önce geliştirmemizi sağlayalım. Sonra burayla ilgilenelim. Şöyle geldim yüzüğe. En azından bir 10 seviye yapmak istiyorum. 6 tane eksik kaldı. 6 tane eksiğimi temin etmek için önce bir çekiçlerimi kullanacağım. Şuradan. Belki 2 tanesini verdi. 6 tane, zaten 16 tane çekiç 6 tane kaliteli altın vermez diye umuyorum. Üç tane verdi. Yapacak bir şey yok. Şuradan şu paketi alabiliriz. 24 tane veriyor burası. Çekişlerimizi de hemen kullanalım burada. Buradayken hazır. Şöyle kullanıyorum. Ne varsa hepsini bir toplayalım bir araya. Bir yandan sakin suyu da geliştirmemiz gerekecek. Şöyle açıyorum. Son bir tane kaldı. Bunu da açtım. Tamam. 1000 tane de kuyumcu nişanımız oldu. Bir yandan da bakın hızlıca çıktım oradan ama 100 tane çekiç kullandığımız için 200 kuyumcu nişanı daha almış olduk. Güzel. İyi oldu o da. Şuradan geliyorum. 10 seviye yapalım. En azından ilk etkiyi alalım bu yüzüğümüzden. 6 seviye yapabiliyoruz sanırım. Fazlasına çıkamadık. Çıkabilsek harika olurdu bu arada. Şu lale yüzüğünü de geliştirebiliriz. Ama zaten 10 seviye. Elimizde de çok fazla şey yok zaten. Şimdi buna harcamayalım bunları da. Kalsın, çok fazla bir etkisi olmayacak zaten. Biz şunu yapabiliriz. Elimizde biraz kuyumcu nişanı varken şuradan şöyle şanslı çekiliş kısmından papatya yüzüğünü Lubu'ya alabiliriz. Bunu geliştiririz dostlarım. Papatyadan etki almış oluruz.
Hatta şunu da alıp direkt Atilla'ya kullanabiliriz aslında. Hatta evet, onu da alalım. Atilla'ya da bunu yerleştirelim. Buradan kaliteli altın alıp devam edebilirim ama 6 seviye olduğu için yeterli kadar alamayacağım. Eksik kalacak. Gerek yok şimdi almaya. Şöyle bir gidelim. Hemen Lubu'ya da şu yüzüğümüzü takalım. Papatya'yı Lubu'ya kuşanalım şöyle. Bunu yükseltiyorum direkt. 10 olmaz ama bir yere kadar gelir en azından. Gece kurdunu da aldık. Bunu da yükseltelim. Bayağı varmış. Bunu 10 yapar. Biraz da 20'ye yaklaştırır ama yapmaz 20. 10'da kalsın. Belki Miyamoto birliğimize bir tane daha mor yüzük alırsak 10'da kullanırız onları da. Şunu da 10 seviye yapsaydık çok tatlı olacaktı ama yeterli miktarda yoktu. Şöyle gelelim. Yanlış yere girdim. Şöyle yüzük olarak da gece kurdunu şuraya kuşanalım. Buna takabileceğimiz bir şey var mı? Toplama hızı falan filan. Guanyu herhangi bir şey takamıyoruz şu an. Guanyu böyle bu şekilde kalsın. Şimdi isterseniz şöyle teknik puanlarımıza falan bakalım. Bir genel özetlemeye de geçelim artık. Birlikten bir çıkalım dışarıya. Dostlar, burada sol tarafın hepsini 5 yaptıktan sonra sağ tarafı da 5 yaparak, yani 5'in üstüne çıkmayın. Önce iç kale restorasyonunu açmamız gerekiyor. Şöyle şimdi burada ne var? Silah iyileştirmesi, öldürme oranı diyor. Bu ne? Kayıp oranı azaltma. Şöyle şimdilik sadece şuna verelim. Elimizde çok fazla yokmuş. Buradaki ilerlemeyi önce sol tarafa sağlayacağız. Sonra sağ tarafa sağlayacağız. Sol taraftakilerin hepsini 5 yaptıktan sonra sağ taraftakileri yapacağız dostlarım. O sıra paralı asker kampını 3'e çıkarabiliriz bu arada. 3'e çıkarırsak bir tane daha paralı asker alabilir oluyoruz. Yani bir birliğe daha, okçuya ya da mızrağa da paralı asker alabilir oluruz onu eğer 3 seviye yaparsak. İçgörü puanlarımızı da dağıtmıştık. Şimdi şöyle aşağı iniyorum. İlgilenmemiz gereken farklı bir konu var mı diye bakmak için. Burası bana hatırlatıyor çünkü kalsedonlarımızı kullandık. Çünkü demirimiz bitti. İçgörü puanımız 730'a çıktı çiftleştirme yaptığımız için. Onu hemen tüketebiliriz. Ne yapacağımızı biliyoruz zaten. Tekrar ekrana girmemize gerek yok. Farklı bir şey olarak magma kristallerimiz kaldı. Bunlar için de ama biraz tesisata ihtiyacımız var. Şöyle Lubu'yu 100 tane daha çevirebiliyor muyuz? 100 tane için 20 çevirme yapmam lazım. 20 çarpı 4200 desem evet çevirebiliyoruz. İsterseniz 600'e kadar çevirelim. 100 tane daha çevirelim. Belki 100 tane de çıkmaz ama şu an 4 yıldız. Bir sonraki çarkta çevirmesinde daha büyük bir fayda var bence. O yüzden burada çevirip harcamayalım boş yere İmparatorluk paralarımızı. Lubu haricinde buradan ne alabiliyoruz? Bakın zaten Süleyman gelmiş bu arada. Ben Süleyman'ın 4. sezon demiştim az önce. Zaten birkaç gün sonra bu çarkın yerine Lubu gelecek. Orada çevirebiliriz. Burada tekrar böyle gereksiz yere fazla imparatorluk parası harcamaya gerek yok. Üniversitemize bakalım hemen. Ne düzeydeyiz? 7 seviyeye kadar gelmişiz. Bunları açabilmek için üniversitemizin falan 30 seviye olması lazım. Sıradaki aşamalar artık inşaata bağlı olmaya başlamış. Zaten kasaba merkezinde 29'a basmak üzere. Paralı askerde de dostlarım, paralı asker tekniklerinde de yani hiç süvariye basmamalı bence şu an bu hesap. Burayı, kılıç kısmını önce bir fullemeliyiz. Burayı fulledikten sonra da süvari kısmını fulleriz. Daha sonra da 3. birlik artık mızrak mı olacak, okçu mu olacak, ne olacaksa oraya da biraz verdikten sonra zaten ikinci aşama açılacak. İkinci aşamada da artık o zaman hangi birlikle ilgileniyorsak onun üzerine burada mızrak mı, kılıç mı, süvari mi, okçu mu hangisi ise oraya yüklenmemiz gerekiyor. Dostlar, KVK savaşı başladı. İsterseniz şöyle hızlı bir şekilde Lubu birliğine de bakalım. Önce bineklerini yerleştirmiştik zaten. Şöyle yüzüklerini de yerleştirmiş olduk birliğimizin. Tesisatlara bakmadan önce becerilere bakalım istiyorum. Becerilerde yine bir yanlış görüyorum burada. Buraya eleştirel içgörü değil de dostlarım zayıf noktaya saldırı. Zaten almış. Bunu böyle yerleştiriyorum. Bu iki becerinin var olması gerekiyor burada. Diğerlerine baktığımda ise Guanyu'da ne görüyoruz şurada sağ altta? Deli mi bu? Aynen deli ve de ölümcül hamle. Yani burada deli kullanan sayısı da çok fazla. Eleştirel içgörü kullanan sayısı da çok fazla. Bence eleştirel içgörü kullanılmalı bu arada. O yüzden eleştirel içgörüyü alıyorum.
Şöyle değiştireceğim. Tamam. Burayı da hallettik. Atilla'da çok değişik bir şey görüyorum. Yani masrafa girmeye gerek yokken burada inanılmaz bir seviyeye çıkılmış. Bu zayıf noktaya saldırının yani bu kadar ihtiyaç yok. Çünkü Atilla çok fazla hasar veren bir hero değil. Bunu sıfırlıyorum dostlarım. Şöyle. Tüm parşömenleri de almış olduk. Bize burada zırh delici yeterli olacaktır. Bununla değiştiriyorum. Zırh delicinin mor bir beceri olduğuna bakmayın. Gayet yeterli ve de yani kahramana yetecek bir beceri bu. Lubu kompu içinde çok değerli bir beceri bu arada. Şöyle mor geliştirmeyi farklı bir yerde gereksiz yere yaptıysak onu sıfırlamak istiyorum. Ama sıfırlama kağıdım kalmamış da olabilir. Şurası var mesela. Elimde beceri sıfırlama kağıdım bittiği için farklı bir mor beceriyi sıfırlayıp bunu son seviye yapamadım şu anda. Neyse bu şekilde kalsın. Sorun değil. Az önce yaptığımız beceri sıfırlamayla da Lubu'nun bu becerisini yükseltebiliriz. 330 tane efsanevi parşömenimiz var. Şöyle 4 seviye kadar getirdik. Güzel oldu. Yerinde bir güncelleme oldu. Becerileri şöyle güncellemiş olduk dostlarım. Şimdi tesisatlara bakalım, sonra hemen yetenek ağaçlarıyla ilgilenelim. Şöyle Lubu'ya elimizdeki en yüksek seviyeli tesisatları yerleştirelim. Şurada 30 seviye görüyorum. 40 seviye var bir tane. Ayakkabıda da 30 seviye olanı şu şekilde yerleştiriyorum. Ardından Guan Yu ile devam edelim. Guan Yu'ya 1 seviye kaldı. Burada 20 seviyeyi kullanabilirim. Burada da 10 seviye zırh var. Ayakkabı olarak da sanırım evet 20 seviye vardı. Atilla'ya da kalanlar kaldı. Atilla yalnız bunu takarsanız çalışmaz arkadaşlar. Böyle çift birliklere kullanılabilen kahramanlarda hangisini kullanıyorsanız onu kullanmanız gerekiyor. Yani bunu kullanmanız gerekiyor şu anda. Taktık. Şurada 10 seviye bir bilek var. Onu da kullandık. Zırhımız 1 seviye kaldı sanırım. Olsun. Yapacak bir şey yok. Ayakkabımız da yine 1 seviye olarak kaldı. Onu da bu şekilde kullandık. Şöyle teçhizat seviyelerine de bakacak olursam 11.000 dövme kitimiz var. Biraz yükseltebiliyoruz. Şöyle şu 1 seviyeleri bir 10 seviye yapalım zaten. 11 oldu. Pardon. Şunu da yapayım. Kimden özür diliyorsam. 20'yi de yapacağız sonuçta yani. Bir kayıp değil bu. Tamam. Şunu da yapalım. Ya ben önce en baştaki kahramanım kumandanımınkini yükseltmeye çalışıyorum. Onları 80 yapıyorum. Sonra ikinci birliği 60 yapıyorum. Üçüncü birliği 40 yapıyorum falan gibi gidiyorum. Böyle sürekli 20-20 ya da belirli aralıklarla devam etmeye çalışıyorum. Buna fokuslanacağım. Bakın burayı da 20'leyebiliriz aslında hepsini. Pardon demiştik ama şimdi 20'liyoruz işte. Şöyle 20 yaptım. Bunu da yapalım. Güzel. Bunlar da 10 oldu. Buradakileri de 40'a çıkarabilir mi? Yok, çıkarmaz. Yani 2 tanesini çıkarır gibi duruyor. Şu an böyle göz kararı bir şey söylüyorum. Şu ayakkabı ile ilgilenelim. 38'de kaldı. Tamam. Şimdi şu geliştirmelere bakalım bir. Şurayı kesinlikle açmamız lazım. Süvarinin hasarını arttırıyor direkt olarak. Burası da birim kapasiteyi arttırdığı için açmamız lazım. Burası 40 seviye olsaydı güzel olabilirdi. Şuraya bakıyorum. Burada herhangi bir şey yapamıyorum. Burayı da 20 seviye. 40 seviyem. 40 seviye yapmam gerekiyor. Açamadım. Burayı yükseltebiliyorum. Süvari hasarı. Şöyle verdim. Atilla'ya bakıyorum. Atilla'da sanırım zaten 20 seviye gerektiği için hiçbirini yapamayacağım. Tamam. Şimdi mücevherlerimize bakalım. Mücevherlerde buraya saldırı gemlerini koymamız gerekiyor. Fakat saldırı gemlerini diğer kahramanımıza kullandığımız için buna şu anda kullanamıyoruz. Elimizde kalan yedekleri kullanabiliriz ancak. Şöyle mavi var. Bunu mu kullansam şunu mu kullansam dediğimde yani zaten sıra buna da geleceği için bunu kullanıyorum. Şuraya bastığımda şöyle devam edelim. Kapasiteden devam edelim. Yani bu nokta artık elimdekileri değerlendirme noktası olduğu için biraz daha düşük seviyeli
gemler görebilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Biraz gem eksiğimiz var hesapta. Hem de bayağı bir gem eksiğimiz var. Buraya da güzel gemler çekmemiz gerekiyor. Şöyle bakın, ikincil vuruş gayet fazla çıkmış. İkincil vuruşları aldık. İkincil vuruşu aynı şekilde Guanyu da yerleştirmem gerekiyor. Şöyle yerleştirdim. Şurada kaska geldiğimde bunları birleştirip de koyabiliriz. Sarı olarak da koyabiliriz bu arada. Ya ben şimdi orada vakit kaybetmeyeyim daha fazla. Buraya da bir tane kudretim kaldı. Ekstra zaten yerim de yok. Atilla'da ise dostlar biraz daha böyle ikincil vuruş değil de zırhta normal saldırı hasarını kullanabilirsiniz dostlar. Normal saldırı hasarlarını da Atilla'ya takarak devam edebilirsiniz. Burada yine şunlardan kullanabilirim. Bu şekilde yani yedeklerinizi yapıyoruz şu an. Aslında Lubu kompu ile ilgili detayları görmek istiyorsanız bu arada dostlar, kanalımda Lubu ile ilgili muazzam detaylı bir video var. Oradan her şeyi öğrenebilirsiniz. Lubu'nun yetenek ağacına bakalım şimdi. Burayı direkt olarak sıfırlıyorum. Hemen geliyorum başa. Şöyle hızlandırarak geçeyim yine ben bu kısmı. Size en sonunda özeti gösteririm. Lubu için yetenek ağacını tamamladık dostlarım. Şöyle kısa bir özet şeklinde geçiyorum buradan. Tamamdır. Guanyu birlikte bakalım. Buyurun. Şöyle direkt sıfırlıyorum burayı. Yine en başa gidiyorum ve başlıyorum. Guanyu'yu da tamamladık. Guanyu diğerlerinden biraz daha farklı ilerledi dostlarım. Şöyle yine özeti geçiyorum. Bu kadar. Atilla'ya da bakalım hemen. Ve de Atilla'dan sonra artık videoyu sonlandıralım. Biraz uzun bir video oldu zaten. Sıfırladım. Başa dönüyorum. Şöyle devam ediyorum. Atilla'yı da tamamladık dostlarım. Yine Attila için de şöyle bir özet geçecek olursam. Bu şekilde. Genel gelişim ve değişimi tamamladık. Farkındaysanız yeni başlayan bir oyuncu için hata yapmak çok normal. Bu yüzden biz de yeni başlayanlara özel sıfırdan başlama serisi oluşturuyoruz. 7, hatta bununla beraber 8. videoyu sizlerle paylaşmış olacağım. Videoyu izlediyseniz teşekkür ediyorum. Sonuna kadar hep beraber vardıysak ne mutlu bana arkadaşlar. Genel gelişiminizi daha doğru ilerletmek için benimle devamlı olarak iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki linklerden bana destek olabilirsiniz ve de WhatsApp topluluğumuza katılabilirsiniz dostlarım. Bu arada kısa bir araya gireceğim dostlar. Zaten videonun sonuna geldik. Videonun altında bıraktığım Pazar Oyun linkinden Pazar Oyun sitemize kayıt olarak bana destek olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki pazaroyun.com sitesi dahilinde yayıncı listesindeyim. Satın almalarınızı gerçekleştirebilirsiniz ve de indirimlerden yararlanabilirsiniz dostlarım. Bakın gördüğünüz üzere birliğimiz 4.6 milyon gücüne kadar çıktı. Şimdi artık kendimizi KVK savaşında gösterme vakti. Dostlarım görüşmek üzere. Esenle kalın, kendinize dikkat edin ve de en önemlisi taktikle kalın.